Selam arkadaşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Blanket Örtüler eserinden, çizgi romandan bahsetmek istiyorum. Blanket Örtüler arkadaşlar, kapağına baktığımız zaman bir aşk teması, aşk hikayesi anlatıyormuş gibi gelse de aslında romanımızı okuduğumuz zaman, eserimizi girip okuduğumuz zaman bir erkek karakteri ergenliğinde, gençliğinde, çocukluğunda, yetişkinliğinde neler yaşayabilir? Bu yaşadıklarından sonra nasıl bir karaktere bürünebilir? Bunun hikayesini okuyoruz aslında arkadaşlar. Ama bunun içerisinde tabii ki de aşk hikayesi de var. Ve aşk hikayesi okuduğun zaman kimine göre güzel bitebilir, kimine göre buruk bitebilir, kimine göre üzücü bitebilir. Yani bana soracak olursanız benim için birazcık buruk kaldı. Çok güzel bitebilirdi. Fakat yine burada işte yazarımız kalemini konuşturmuş. Her şeyin mutlu sonla bitmeyeceğini burada bizlere göstermiş diyebilirim. Onun dışında hikaye kısmında birazcık da ayrıntı verecek olursam sizlere, Craig karakterimiz Craig. Ya değişik ya. Craig diyeceğim işte ben. Craig karakterimiz Amerika'nın bir kasabasında, küçük bir kasabasında çekirdek ailesiyle yaşayan pısırık bir tip. Aynı zamanda resim yapmayı çok seviyor kendisi. Bir de ailesinden ve çevresinden dolayı, çevresindeki baskıdan dolayı birazcık kiliseye, birazcık dine yönlendiriliyor. Ve bu dinin öğretilerinden olsa gerek birazcık çizimden korkmaya başlıyor ve çizime ara veriyor diyebilirim. Yani burası biraz üzücüydü benim için. Çünkü karakterimiz sürekli çevresinde zorbalığa uğruyor. Yani okul hayatında sürekli çevresindeki çocuklardan dolayı zorbalığa uğruyor ve kendisinin tek çıkış yolu, kendisini tek mutlu hissettiği an, resim çizdiği an diyebilirim. Bu şekilde bir de dini öğretilerden dolayı da o tek kaçış yolunun da kıstırılmış ve sıkıştırılmış olması, kapatılmış olması beni birazcık üzmüştü diyebilirim. Fakat hikayeyi okudukça, Craig karakterinin karakter gelişimini gördükçe sizler de buralardan kendinize birazcık dersler çıkartıyorsunuz diyebilirim. Onun dışında çizgi romanımız bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Yani neyi gösteriyor? Gerçek hayatta bir erkek nasıl aşık olur? Aşık olursa neler hissedebilir? Aşkın arasına ufak bir soğukluk girdiği zaman o aşk ne kadar kuvvetli olursa olsun inebileceğini bize gösteren bir eser diyebilirim. Blanket Örtüler gerçekten okurken çok keyif aldığım bir seri oldu. Kendisi Baobab Yayın Evi tarafından basılıyor ve şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kallavi bir cilt diyebilirim. Kendisi 580-590 sayfadan ibaret ve aynı zamanda da siyah beyaz basılmış. Yani o şekilde olmuş arkadaşlar. Ve sayfa kalitesi oldukça güzel. Buradan Baobab Yayın Evi'ne bu şekilde güzel bir basım yaptıkları için ve bu güzel eseri bizlere sundukları için çok teşekkür ediyorum buradan. Size bir de burada şu arkayı okumak istiyorum. Yani çizgi romanımızın arkasındaki yazıyı size ufaktan bir bahsetmek istiyorum. Okumak istiyorum. Buradan Baobab Yayın Evi'ne zaten teşekkürümü ettim. Şimdi size bir de buradan arkasını okuyayım neler diyor. Onları söyleyeyim. Blanket, Amerika'nın kışları çetin geçen küçük bir kasabasında tutucu Hristiyan bir çevrede ergenliğe adım atan bir gencin samimi öyküsü. İnsanı sarıp sarmalayan bir kar örtüsü altında siyah beyaz muhteşem çizimleriyle akıllarda iz bırakacak bir ilk aşk hikayesi diyebiliriz. Gerçekten de burada ben unutmuştum onu söylemeye. Çizimleri siyah beyaz olsa da çok güzel ve yazarımıza, çizerimize has çizimler diyebilirim. Zaten 20 sayfadan, 20-25 sayfadan sonra çizimlere alışıyorsunuz. Bazı paneller bayağı güzeldi. Yani böyle durup bakılacak paneller vardı arkadaşlar. O şekilde diyebiliriz. Buradan yazarımıza değinmişken yazarımızdan da bahsedelim. Craig Thompson arkadaşlar. Craig Thompson da burada şimdi resmine bakıyorum. 1975 yılında Michigan Traverse City şehrinde doğmuş ve Wisconsin taşrasında büyümüştür. Bu şekilde diyebiliriz. Ve bir de şu şekilde bir arkaya çevireceğim. Craig Thompson abimizin birkaç tane daha eseri var. Umarım Baobab bu eserleri de basar. Bastığı anda alacağım eserler olacaktır arkadaşlar. Yazarın diğer eserleri 1996'da Pantheon Books diye bir eser yazmış. Ondan sonra 2011'de Pantheon Books şeymiş ya herhalde basan yayını. 1999'da Goodbye Chucky Rice adına bir eser yazmış. 2011'de Habibi yazmış. 2015'te de Space Dumplings'i yazmış diyebilirim sizlere. Bu eserleri de gerçekten çok merak ediyorum. Umarım Baobab bu eserleri de alıp basar. Buradan Baobab'a sesleniyorum. Baobab lütfen bu eserleri de bas. Dedikten sonra başka ne diyebiliriz? Ya arkadaki yazıya devam edelim. Amerikan çizgi romanının önde gelen eserlerinden sayılan bu çarpıcı otobiyografide Craig Thompson dünyayı anlamlandırmaya
çalıştığı çocukluk günlerini ve karmaşık duygular arasında gidip geldiği ilk gençlik yıllarını açık yüreklilikle anlatıyor diyebiliriz. Burada dediğimiz gibi Craig Thompson'ın hayatından bahsediyor arkadaşlar. Ben de size zaten bunlardan bahsetmiştim. Mesela burada Neil Gaiman'ın bir yorumu var. Etkileyici, duygusal, enfes çizilmiş, son derece dürüst ve muhtemel Jimmy Corrigan'dan beri yapılmış en önemli grafik roman demiş burada. The Guardian'da şöyle bir yorumda bulunmuş. İlginç, insanı düşüncelere sürükleyen, zaman zaman bir düş gibi Blanket sizi doğrudan ilk öpücüğünüze götürecek. Bak, ilk öpücüğünüze götürecek derken gerçekten ben de okurken ilk aşkıma bir gittim. O ilk aşk duygusunu hissettiğim zamanlara gittim diyebilirim. Siz de okurken kesin bu duygulara, yani geçmişe gideceksiniz. Sadece aşk duygusunda değil. Craig ve kardeşinin ilişkilerini okurken yine sizin de kardeşiniz varsa geçmişte kardeşinizle yaşamış olduğunuz o güzel duygular, güzel anlara gideceksiniz. Yani sizi geçmişe bir götürecek arkadaşlar. Bu çizgi roman sizi geçmişe bir götürecek ve geçmişten keyifli anlarınızı aklınıza getirtecek. Aynı zamanda hüzünlü anlarınızı da aklınıza getirtecek. Yani çizgi roman çok güzeldi arkadaşlar ya. Gerçekten okurken bayağı bir keyif aldım. Çok içim ısındı diyebilirim. Yani şu soğuk karlı havada içimi ısıtan bir seri, bir eser oldu diyebilirim. İncelemede biraz tuhaf oldu. Yani oradan oraya atladım. Ama bence keyifli oldu benim için. En azından ben o şekilde düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi doğadayız. Güzel vakit geçiriyoruz. Çizgi romanımız elimizde. Birazdan aşağı ineceğim ve yeni bir kitaba başlayacağım. Neyse. Bunlardan niye bahsediyorum ben de bilmiyorum. Haydi. Ben kaçıyorum. Umarım bu incelemeyi, bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Haydi Tom, gidelim, gel. Haydi koçum. İşimiz bitti. Gidebiliriz. Let's go.